Herkese merhaba. Yine bir kiralık müstakil evler ve köy evleri videosu ile beraberiz. İlk önce uyarımızı yapalım. Bu yayınladığımız videodaki ilanlarla hiçbir bağımız yok. İlan sitelerinden, sahibinden, komdan beğendiğimiz, seçtiğimiz herkese açık ilanlar bunlar. Hani emlakçı falan da değiliz. Evi satın almadan, kiralamadan önce detaylı olarak incelemesini, araştırmasını siz yapıyorsunuz. Bilginiz olsun diyelim. Yani bununla ilgili herhangi bir sorumluluğumuz yok. Bugün 3000-9000 TL arasındaki kiralık ilanlarını inceleyeceğiz. Ağırlıklı olarak yine Ege, Akdeniz bölgesi. Ama diğer bölgelerden de 3-4 ilanımız var. Başlamadan önce son bir hatırlatma daha yapayım. İzlenme sayılarımız abone sayımıza göre halen çok düşük maalesef. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz diyelim. Ve hemen ilk ilanımıza geçiş yapalım. Başlığımız çardak kiralık müstakil ev başlığıyla yayınlanmış. 5000 TL kira fiyatı var. Çanakkale Lapseki Çardak beldesinde 16 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. Brüt 100 metrekare, net 80 metrekare, 3 artı 1 oda sayısı. Kat sayısı 1 demiş. Sobalı, bunun harici depozito 5000 TL istiyor. Kimden? Sahibinden. Emlakçı komisyonunda ödemiyorsunuz. Açıklama Lapsiki Çardak beldesi merkezi konumda demiş. Hemen şöyle bir bakalım. Çardak. Bakın denizin hemen dibinde. Çanakkale Boğazı'nda bir yer. Denize de çok yakın mesafedesiniz. Hemen bir fotoğraflarımızı inceleyelim. Evet, giriş oldukça güzel gözüküyor. Böyle güllerin içerisinde bir ön bahçe gayet şirin gözüküyor. Sanki çatı biraz yıpranmış durumda ama muhtemelen öyle akma vesaire gibi bir şey yoktur diye düşünüyorum. Yine burada eşyalı bir daire. Müstakil ev diyeyim, daire değil de. Bakın şirin, küçük, böyle hani Çanakkale taraflarına yerleşmeyi isteyen e, izleyicilerimiz varsa böyle makul fiyatlı 5000 TL'de kira fiyatı var. İlan numarasını ileteyim. 117 325 61 90. Ayrıca bu ilanın linkini yine videonun açıklama kısmında bulacaksınız. Orada telefonu da var. Gerekli detaylı tüm bilgiler de inceleyebilirsiniz diyelim. Vakit kaybetmeden ikinci ilanımıza geçelim. Bu da yine beğendiğim ilanlardan birisi. Adres Emlak'tan müstakil köy evi kiralık demiş. 8000 TL kira fiyatı var. Muğla Köyceğiz Hamitköy mahallesindeymiş. 18 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 70 metrekare brüt, 65 metrekare net alanı var. Açık alanda 250 metrekare, gayet güzel büyük bir bahçe demek oluyor bu. Oda sayısı 1 artı 1. Bina yaşı 31 ve üzeri diyor. Kat sayısı tek katlı, bir katlı. Isıtma soba ile depozito 8000 TL istiyor. Kimden? Emlak ofisinden bir yer. Açıklaması ne demiş? Köyceğiz ilçesinin ilk köyü olan Hamitköy'de merkeze yakın 1 artı 1 şeklinde gerçek kerpiçten yapılma köy evi. Müstakil bahçeli bahçeli köy ocağı olan evimiz köy yaşantısının gerçeğidir. Gelin görün demiş. Şöyle hemen bir konumuna da bakalım. Bakın zaten Köyceğiz'e çok yakınsınız dediği gibi. Gayet konum olarak da yakın bir yerde. Hemen böyle bir fotoğraflarını inceleyelim. Bu da söylediğim gibi beğendiğim ilanlardan, hatta kapak fotoğrafı yaptım bu ilanı. Evet, zemin ne yapılması gereken şeyler var. Ama her zaman söylüyorum, bunlar e, bu tutulma aşamasına gelmeden önce mal sahibiyle görüşülürken konuşulacak şeyler. Hani diyebilirsiniz ki ben bu yerleri yaptırayım, kiradan şu kadar düşelim.
vesaire veya işte banyoya şunu şunu yapayım. Bilmiyorum kabul eder etmez. E, Kimisi makul de bulabilir teklifinizi ama bahçesi gerçekten güzel, geniş, bakımlı bir bahçesi var. Böyle yeşillikler içerisinde köy evinde yaşayayım diyorsanız gayet ideal. Köyceğiz biliyorsunuz popüler bölgelerden. E, Kira fiyatları böyle çok makul değil. Bulamıyorsunuz böyle çok uygun aman 3'e 4'e falan bir ev bulmak imkansız gibi bir şey. Bu da yani rakama göre e, iç kısmında işte ufak tefek özellikle yerleri çözdüğünüzde onun harici böyle banyoda da ufak tefek bir şeyler yapılabilir. Ama sadece bahçesi bile yeter diyeyim. 8.000 TL aylık kirası söylemiştik. İlan numarasını ileteyim. 113 pardon 117 375 78 55. Sahibinden koma girdiğinizde bu ilan numarasını yazdığınızda ilan zaten çıkacaktır. Ayrıca video açıklamasında da bu ilanın linkini bulacaksınız. Oradan telefonuna ulaşabilirsiniz. Hemen hızlıca bir diğer ilanımıza geçiş yaptık. Bu ilanımız muhteşem müstakil ev başlığıyla yayınlanmış. İzmir Ödemiş Kuvvetli Mahallesi'nde 7500 TL kira fiyatı var. 19 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 110 metrekare brüt, 100 metrekarede net bir alanı var. Oda sayısı 2 artı 1. Bina yaşı 11-15 demiş. Isıtma, soba, tek katlı bir katlı bir yer. Depozito belirtilmemiş. Kimden? Sahibinden. Bu da yine komisyon ödemeyeceğiniz evlerden birisi. Evimiz 2 artı 1 olup Ödemiş'in en sakin mahallesinde bulunmaktadır. Geniş bahçesiyle çok huzurlu bir yaşam sizi bekliyor. Ayrıca güneş enerjisi de mevcutmuş. Hemen şöyle fotoğraflarına bakalım. Evet, burada da güzel bir bahçe var. Geniş bir bahçe demiş. Alanı belirtmemiş ama kaç metrekare? Ee, Yani yeterli bir alan diyelim. En azından bahçesi var diyelim. Evin içerisi fena değil ama böyle işte köy evlerinde, müstakil evlerde böyle dört dörtlük olmuyor biliyorsunuz. Ufak tefek eklemeler, şeyler yapacaksınız. Bakın güneş enerjisi de burada belirtmişti ilanda. E, Böyle ufak dokunuşlar yapılıp e, daha böyle farklı noktalara ev getirilebilir. 7500 TL ödemişte bilmiyorum hani mal sahibiyle belki konuşulup biraz daha bir şeyler yapılır mı yapılmaz mı onu da dediğim gibi telefonla aradığınızda size detaylı olarak bilgi verecektir. İlan numarasını ileteyim 117 392 4507 ilan numarası. Yine bir kere daha hatırlatıyorum. Bu ilanda videomuzdaki video açıklamasını bulacaksınız diyelim. Hemen hızlıca bir diğer ilanımıza geçelim. Evet burada biraz Ege dışına çıktım. Yine Manisa hep söylüyorum. İşte özellikle Kırkağaç, Soma bölgesi İzmir'e çok yakın. Ona göre daha da hesaplı oluyor kiralar. Bu da Akhisar'da bir yer. Kiralık bahçeli dubleks ev. Bahçeli'yle yayınlanmış 6.000 TL kira fiyatı var. Büyük bir ev bu. Hani böyle kalabalık bir aileseniz şayet dubleks bir ev. İlan tarihi 19 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış 250 metrekare brüt, 150 metrekare net bir alanı var. 100 metrekarede açık bir alanı var. Oda sayısı 4 artı 1, bina yaşı 16-20, kat sayısı 2 demiş. Isıtma soba ile banyo sayısı 2. Depozito 6.000 TL. Kimden? Bu da sahibinden bir ilan. Yine emlakçı komisyonu ödemeyeceğiniz bir ilan. Açıklamasına ne yazmış? Sahibinden kiralık dubleks bahçeli evimiz. Yukarıda 3 oda 1 salon, 1 tuvalet, banyo, balkon. Aşağıda 1 oda 1 mutfak, 1 tuvalet, banyo varmış. Evimiz bahçelidir, sessiz, sakin ve ulaşıma çok elverişli bir beldededir demiş. Mahallemiz cami, sağlık ocağı ve pazar yerine çok yakındır. Ulaşım ve market sorunu yoktur. Kiralamak isteyenler irtibat numarasından bana ulaşabilir demiş. Bahçemizde meyve ağaçları bulunmaktaymış.
Fiyat olarak uygundur demiş. Çok fazla pazarlık payımız yoktur. Tutacak olanı şimdiden hayırlı olsun demiş. Çok fazla pazarlık payı yok ama ufak bir pazarlık payı var demek oluyor bu. Söylediğim gibi bakın hemen şöyle konuma bakalım. Zaten söylemiş etrafında ulaşımla ilgili işte ne bileyim sağlıkla ilgili hiçbir problem yok demiş. 200 metre ilerinizde işte sağlık ocağı var. 400 metre ileride okul var. 500 metre ileride otobüs durağı var. Böyle İzmir'e ne kadar mesafede onu da bakalım. Ee, Biliyorum hani izleyicilerimiz genelde böyle Ege bölgesini istediği için. Şöyle mesela İzmir'e ne kadar mesafede? Bakın 73 kilometre İzmir'e mesafesi var. 75 kilometre diyelim. Aracınız varsa zaten hiç sorun değil. Yani bir saatte maksimum İzmir'e gidebilirsiniz. Böyle deniz olan yerlere de 1 saat 20 dakikadır. Veya işte Ayvalık taraflarına geçerseniz yine 1 saat civarı sürecektir. 6.000 TL fiyatı var. Gayet dubleks bir eve göre iyi bir fiyat bence. Hemen şöyle fotoğraflarını da inceleyelim. Bakın gayet bakımlı. Elbette hani dört dörtlük her şey yepyeni diyemeyiz ama e, yine böyle bir harabe yıkık dökük bir ev değil. Daire tipinde. Her zaman söylüyorum ufak tefek eklemeler, çıkarmalar yapılabilir. Mal sahibiyle bunları konuşabilirsiniz. Bakın böyle avlusu var hatta garaj olarak da kullanabilirsiniz aracınız varsa. Benim hoşuma giden ilanlardan birisi. Pazarlık payı çok yoktur dediğine göre işte bir 5.000 liraya da tamam derse şayet e, sizler için hayırlı olsun diyelim. E, Ve daha fazla ilan numarasını ileteyim bu arada. 117 392 94 08 ilan numarası da. Hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Evet, şimdi izleyicilerimiz yorumlarda belirtiyor. İşte İstanbul'dan da sık sık yer arayan var. İstanbul'da biliyorsunuz kira fiyatları zaten çok uçuk. Bu da bekara uygun eşyalı kiralık ilan diye çıkmış. 9.000 TL kira fiyatı var. 90 metrekare brüt, 75 metrekare net alan var. Ayrıca 250 metrekare de açık alanı var. Bahçesi var yani. Sobalı bir katlı bir yer. Depozito belirtilmemiş. Kimden? Sahibinden. Açıklamasına bakalım. Müstakil, süper manzaralı. Bahçesinde güvercin beslediğimiz için ortak kullanımdır. Onun için bundan rahatsız olmayacak kişiler tercih edilecektir demiş. Bahçede güvercinleri varmış mal sahibinin. Hani bundan rahatsız olmayacaksanız tutun diyor. Bu ilan benim açıkçası şu manzara için hoşuma gitti. İşte Haliç manzaralı böyle tamam hani buna İstanbul'da gece kondu derler böyle yerlere ama bence böyle vasat bir daireden iyidir. Evin yapılacak işleri elbette var. Ama İstanbul içerisinde müstakil bir yaşam süreyim diyorsanız, İstanbul'dan ayrılamıyorum ben diyorsanız, İstanbul Sütlüce'de 9.000 TL fiyatlı bir ev diyelim. İlan numarasını ileteyim hemen. 117 397 65 50 ilan numaramızda. Yine nedir? Kiralamayı düşünenler mal sahibiyle iletişime geçebilir diyelim. Hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımız Ersoy'dan Ayvacık Assos'a yakın Badem'de kiralık daire başlığıyla yayınlanmış. 8.000 TL aylık kirası var. Çanakkale Ayvacık Bademli köyünde bu ilan 19 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. Kiralık müstakil ev başlığıyla yayınlanmış yine diyeyim. Brüt 140 metrekare, net 125 metrekare
bir alana sahip. Açık alanda 100 metrekare. 3 artı bir oda sayısı. Bina yaşı 21-25 arası. İki katlı bir ev. Balkon var. Bunun harici depozito 20.000 TL diyor. Emlak ofisinden kiralık. Hemen açıklamasına bir bakalım. Çanakkale Ayvacık Bademli Köyü girişinde müstakil kısmen eşyalı kiralık dairemiz Sivrice ve sokak ağzı plajlarına 5 dakika mesafededir demiş. Bahçeli, müstakil ve kısmen de demiş. Geniş terası, balkonu vardır. Yıllık peşin ödenirse fiyatta yardımcı olunur demiş. Şöyle hemen bir fotoğraflarına bir bakalım. Evet, yani dış cephe böyle çok şey gözükmüyor ama e, yine belki bir şeyler yapılabilir. İç kısmı fayansla döşenmiş. Yine bazı yerlerde de ahşap döşemeler var. Evet, yani iç kısmı çok kötü durumda değil. Ufak tefek yine bir şeyler yapılır. İşte mutfaklar yine eski tip dolaplardan. Ama böyle çok yıkık dökük harabe bir yer değil. Banyo biraz eski kalmış. Buraya da yine zemine belki bir fayans vesaireler yapılabilir. Tabii net olarak siz karar vereceksiniz bu tarz işlere. Böyle fotoğrafları dolaşırken ben yorum yapıyorum. Evet, yani dış cephe de aslında işte mal sahibiyle konuşulup şöyle güzel bir boyansa, bahçe güzel bir bakımı yapılsa gayet güzel müstakil bir eve dönüşebilir. E, Bunun harici söyleyeceklerimiz bunlar. Fiyat olarak 8.000 TL. Hemen ilan numarasını da ileteyim. 115 392 42 70 ilan numarası da diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bugün çok ilanımız var. O yüzden böyle hızlı anlata anlata gidiyorum. Ama hani mümkün olduğunca çok size ilan sunayım istedim. Hemen bir diğer ilanımızı anlatmaya başlayalım. Menderes Altıntepe Mahallesi'nde kiralık müstakil ev başlığıyla yayınlanmış. İzmir Menderes Altıntepe Mahallesi'nde bir ev. 18 Mayıs 2024 tarihinde ilan tarihi. 95 metrekare brüt, 85 metrekare net bir alanı var. Açık alan olarak da bahçe 10 metrekarelik küçük bir bahçesi var. Oda sayısı 2 artı 1, bina yaşı 11-15 demiş. Depozito 7.000 TL, kimden? Sahibinden bir ilan. Bu da açıklamaya ne yazmış? Müstakil ev, bahçe kullanımı yoktur demiş. Demek ki o 10 metrekareyi de kullanamıyorsunuz. Bu kötü olmuş. Şehir suyu yoktur. Belediye otobüsü 1 kilometre uzaklıktadır. Yeni yapılan Menderes Devlet Hastanesi'ne 2 kilometre uzaklığı bulunmaktadır. Bunu anlayamadım. Şehir suyu yoktur derken acaba bir kuyu vesaire falan mı var? Oradan mı çıkarıyorsunuz suyu? Onunla ilgili bir açıklama da yapmamış. Zaten böyle çok bir fotoğraf da koymamış ama hani bu Menderes taraflarından böyle ara ara yorumlarda da yazıyorlar. Oradan ev bakar mısınız diye. O yüzden bunu açıklamalara ilan videoya aldım diyeyim bu ilanı. Evin iç kısmı temiz gözüküyor. Ee, Evet, müstakil bir ev ama işte soru işaretleri, bu su nereden geliyor? Nereye gidiyor? Bunları da işte mal sahibiyle görüşmek gerekiyor. Şöyle ulaşım olanaklarına bakalım. Bakın e, 1.90 yani 1.9 kilometre uzaklıkta Menderes Devlet Hastanesi varmış. İşte otobüs durakları vesaireler, 840 metre ileride okul var. Menderes'in böyle tam göbeği olmasa da böyle birazcık daha dışa doğru olan sakin bir yerinde bir müstakil ev diyelim. İlan numarasını ileteyim. 117 380 59 77 ilan numarası.
Yine kiralamayı düşünenler mal sahibiyle görüşebilir diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Şimdi Akdeniz'e doğru gidelim diyorum. İlan tarihi 18 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 9.000 TL aylık kira bedeli var. 160 metrekare brüt, 150 metrekare de net bir alanı var. 2 katlı depozito 27.000 TL yazılmış. Kimden? Sahibinden bir yer. Açıklamaya da emekli veya iki çocuklu aileye verilecektir demiş. İletişim sabah 9, akşam 9 arasında olsun demiş. Hemen fotoğraflarını da inceleyelim. Bakın güzel bir girişi var yine. Ama niyeyse hep böyle zeminler, böyle müstakil evlerde hep problemli. Ne bileyim buraya bir minöflü falan ona benzer bir şeyler de yapılabilirdi. İşte banyonun da gördüğünüz gibi biraz tadilata ihtiyacı var. Ama Antalya'da biliyorsunuz kiralar çok aşırı derece yüksek. Yani bu 9.000 lira bir rakam bile bir de özellikle müstakil ev olduğu zaman daha da avantajlı bence. İyi bir rakam. Şöyle konumuna bakalım. Kepez'de burası zaten. Etrafınızda zaten her taraf otobüs durağı, işte eczane, sağlık ocağı vesaire. Denize uzaklığınıza bakalım ne kadar? 7 kilometre denize uzaklığınız. Evet. Yani yürüyerek biraz zor tabii ama 7 kilometre bir dolmuşla veya ne bileyim kendi aracınız varsa 10 dakikada 15 dakikada gidebileceğiniz bir yer. Bunun harici hemen ilan numarasını ileteyim. 117 349 83 45 Antalya Kepez'deki bu ev diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu da yine alternatif bölgelerden Eskişehir Miyalıçık ilçesinde Medrese Mahallesi'nde 3+1 müstakil kiralık ev yürüme mesafesinde demiş. 18 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 165 metrekare brüt, 150 metrekare de net bir alanı var. Açık alan belirtilmemiş. Isıtma bakın kombi doğalgazlıymış. Bunun harici depozito 6.500 TL. Kimden? Sahibinden bir ilan bu da. Açıklamada ne diyor? 2 oda parkeli, bir oda ve salon yer granit kaplama. Salon Amerikan mutfak tarzında ve son tadilatta kapılar ve duvarlar dış cephe boyanarak ve tavanlar kaplama yapılmıştır demiş. Pencereler pimapen olup perforje demirle korunaklı hale getirilmiştir. Belediye ve bankalara yürüme mesafesinde bir yermiş. 150 metrekare net bir alanı var ve bahçesi varmış yine. Bahçe alanını yine söylememiş. Kendi bahçesi mevcuttur demiş. Şöyle konum zaten merkezde demiş. Bakın Meyarıçık merkezde. Eskişehir'e böyle biraz uzak bir yer bu ilçe ama yine de şöyle bir bakalım. Bakın Eskişehir'e olan mesafesi evet aşağı yukarı 80-70 kilometre 60 değil de 70-80 kilometre bir mesafede. Eskişehir'in sakin bir ilçesi. Böyle hani emeklilik yaşamı isteyenler için ideal olabilir. Bu arada fotoğraflarına geçiş yaptım. E, İlan sahibi zaten yazmış. Yeni bakım yapıldı demiş. Hem zemin hem dış cephe bazı tadilatlar yapılmış. Kombi takılmış. Yine bahçesiyle böyle emekli, sakin bir hayat yaşamak isteyenler için alternatif olabilir. Ya da bu bölgelere yakınsanız, bu bölgelerden ayrılmak istemiyorsanız e, bir alternatif olabilir. 6.500 TL kira fiyatı var dedik. İlan numarasını ileteyim. 117 371 54 30 dedik ve hemen hızlıca bir diğer ilanımıza geçtik.
Bu 3000-9000 TL arası demiştim ama bunu sonradan fark ettim. Bunu da almak istedim. Bu Burhaniye Pelitköy'de bir yer. Kiralık, eşyalı, bahçeli, 1+1 müstakil ev, 3 dönüm e, meyve ağaçları demiş. Ev küçük ama yani 3 dönüm bir bahçe var. Hani böyle büyük geniş alanlı bahçeler, bahçe tercihi olanlar için güzel olabilir diye ekledim. Ayrıca hani şurada böyle kafamı karıştırdı. Acaba günlük kira mıdır, aylık kira mıdır? Çünkü ya bazen o kadar ilanları dolaşırken saçma şeyler karşıma çıkıyor ki hani hiç 5 para etmeyecek eve günlük 5000 TL, günlük bakın yani turizm amaçlı günlük 5000 TL, 7000 TL rakamlar yazılıyor. E, insanlar delirmiş diyorum bazen. Bu da 10.000 TL demiş. Hani günlük olacağını hiç sanmıyorum. O yüzden hemen ben normal bir şekilde açıklamalarına bakayım. İlan tarihi 17 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 3000 metrekare brüt bir alanı var. Zaten başlıkta da baktık ona. 1+1 bir ev. Güneş enerjisi varmış. Depozito 5000 TL istiyor. Kimden? Sahibinden bir ilan. Açıklamalarına bakalım. Doğa severler için özel, yerleşim yerine yakın, deniz sahillere yakın, tertemiz havası ile huzurun içinde yaşamak için mükemmel bir yer. Toprak ve ağaçlarla ilgilenebilir, yetiştiricilik yapabilirsiniz veya hiçbir şey yapmadan tatilinizi sürdürebilirsiniz demiş. Kira süresi yoktur demiş. Hani bu işte ben şuna yordum bunu. Böyle hani günlük bir kira gibi bir şey değil mi demiş. Hani süresi yok bunun. Elektrik güneş enerjisiyle sağlanmaktaymış. Kuyu suyu içilebilir temizlikteymiş. Sıcak su sistemi kuruluymuş. Kümes olduğundan ve çevreye uygun olduğundan dolayı tavuk koyun besleme imkanı varmış. Sahil 6 kilometre, köy merkezi 1 kilometre, Burhaniye 12 kilometre mesafedeymiş. Söylediğim gibi Pelitköy Burhaniye'ye bağlı ama işte Gömeç'e, Ayvalık'a da çok yakın mesafede. Hem deniz de gerçekten güzel, e, temiz, aynı Ayvalık'taki zaten aynı bölgede ama yani aynı temizlikte diyebilirim. Çok bakın denize de ne kadar işte 7 kilometre mesafede. Hatta bu tam Pelitköy'de değil, böyle Karaağaç diye bir yer var. Herhalde böyle Karaağaç'ta Pelitköy olarak mı geçiyor, nasıl geçiyor tam anlayamadım. Şöyle bir Ayvalık'a mesafesine bakalım. Bakın 20 kilometre Ayvalık'a mesafesi var, 23 kilometre. Aracınızda işte 15-20 dakikada Ayvalık'a, Cunda'ya geçebilirsiniz. Bahçe alanı geniş olduğu için bu ilanı tercih ettim. Tabii gerisi size kalmış diyelim. İlan numarası 117 35 28 723 diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Evet, bu da yüksek giriş, 2 katlı bir yer demiş. Birinci katı kiralık. Şimdi diyeceksiniz ki işte Kütahya'da ne işimiz var bizim? Ama hani gerçekten yorumlarda da bazen görüyorum, emeklilerimiz var. Yani 10 bin lira maaşla geçinmeye çalışan insanlar var. Hani onlar için böyle alternatif olsun diye bu tarz böyle düşük kiraları da eklemeye çalışıyorum. Kütahya merkezde bir yer. 15 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış kiralık müstakil ev diyor. 70 metrekare net bir alanı var. 2+1 oda sayısı, 2 katlı müstakil bir binanın birinci katı. Bunun harici depozito 3000 TL yazmış. Kimden? Sahibinden demiş. Şehir hastanesi civarı. Bakın şöyle konumuna da bakalım. Tam Kütahya merkezde, yani her yere yürüme mesafesi olarak 5-10 dakika yürüme mesafesi. Ya diyebilirsiniz ne işimiz var bizim en işte Kütahya'da, işte İç Anadolu'da, İç Ege'de. Çünkü hani insanlar genelde böyle kıyı taraflarını tercih ediyor ama
Dediğim gibi böyle bütçesi olmayanlar, İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde böyle geçim zorluğu yaşayanlar için alternatif olsun diye aldım. En azından hani böyle bir düşük kirayla, bakın ayrıca kombili şeyli petekleri var. Doğal gazlı bir yer. Böyle balkonu, dolapları vesairesi de var. Böyle çok size para harcatmayacak düşük bütçeyle, emlakçıdan da değil, 3.000 lira depozit, 3.000 lira kira, 6.000 lirayla işte yepyeni bir yaşama geçiş yapabilirsiniz diyelim. Bu da alternatif ilanımız olsun. İlan numarasını da ileteyim. 117 31 78 877 ilan numaramız diyelim ve hemen hızlıca bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımızda yine Çanakkale severler için Kaz Dağları'na yakın köyde kiralık köy evi, Çanakkale Bayramiç Muratlar Köyü'nde 15 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 80 metrekare net bir alanı var. Açık alanda 750 metrekare demiş. Oldukça geniş bir bahçe demek oluyor bu. Oda sayısı 2+1, sobalı bir yer zaten. Depozito 20.000 TL yazmış. Kimden? Sahibinden. Açıklamasına bakalım. Çanakkale Bayramiç Muratlar Köyü'nde müstakil 750 metrekare bahçeli, kiler odalı, 30 metrekare kilerli, meyve ağaçlı, 200 haneli bir köydeymiş. İlçeye 10 dakika mesafedeymiş. Çanakkale merkeze 40 dakika mesafedeymiş yine. Köyde okul, market, sağlık ocağı varmış. Köy evimiz 2+1 olup ileride VC mevcut olup dışarıda da ve yani hem içeride VC varmış hem de dışarıda VC varmış. Müstakil bahçeli olup ilçeye servisler mevcutmuş. Köy evi son derece rahat ve huzurlu bir ortamda olup ödeme 1 yıllık peşin ve 96.000 TL, 16.000 TL'de depozito ödemesi alınacaktır demiş. Evde herhangi bir sorun yoktur. İlgilenen kişiler iletişime geçebilirsiniz demiş. Bahçesi olup çeşitli meyve ağaçları vardır. İlçeye her saat minibüs vardır. Kaz Dağları'na 35 dakika uzaklıktadır demiş. Şöyle hemen ilk önce bir konumuna bakalım. Bu arada işte bazı yerler böyle kirayı yıllık peşin istiyor. Tabi buna bütçesi olan var, olmayan var. Artık e, nedir? Size kalmış diyelim. Şöyle bir denize girilebilecek alanlara doğru bakalım. Yeniköy diyelim. 50 kilometre civarında. Kepez tarafına bakarsanız 38 kilometre civarında bir yer. İşte Behram Kale 64 kilometre. Yine işte Assos tarafları 40-50 kilometre civarlarında. Hani Ayvalık'a ne kadar? Ayvalık'a da 70 kilometre mesafede bir yer. Yine köy evi düşünenler için alternatif bir ilan olabilir. Biliyorsunuz Çanakkale'de çok Ege'de rağbet gören yerlerden. Evin dış durumu iyi durumda. Bakın bahçe gerçekten çok büyük. 750 metrekare kocaman bir alan. Ekebilirsiniz, biçebilirsiniz. Yani fiyat olarak tamam çok hesaplı ve uygun diyemeyiz ama bahçe alanı gerçekten çok geniş. Banyo, tuvaleti herhalde yeni yapmış. Yerler ve mutfak da iyi durumda. Tabii ki ufak tefek boya e, işleri de çıkacaktır. Ama bunun harici ev genel anlamda, ayrıca bakın burada ufak bir alanı da var, yine bir atölye vesaire gibi bir şey yapabilirsiniz. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani fiyatı peşin, yıllık peşin istemese güzel diyeceğim ama bu yıllık peşin istemesi işte her insana göre değil maalesef. Ama yine bütçesi olanlar için ideal olabilir diyelim. İlan numarasını ileteyim. 116 785 48 22 Çanakkale Bayramiş'teki bu ilanımız. Hemen yine bir diğer ilanımıza geçelim.
Yine İstanbul'dan bir yer buldum. Onu da ekledim. Bekara ve aileye uygun kiralık 2+1 müstakil bahçeli gecekondu demiş. Biliyorsunuz bu İstanbul'da olduğu zaman direkt gecekondu oluyor. Hiç böyle müstakil falan değil. İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeymiş. 14 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 140 metrekare brüt, 100 metrekare net bir alanı var. 2+1 oda sayısı. Bina yaşı 21-25 demiş. Depozito belirtilmemiş. Kimden? Emlak ofisinden bir yer. Bekara, hemşireye uygun, önü bahçeli, müstakil villa tarzı. İşte gecekondudan villaya terfi ettik. Başakşehir'de bir yer dediğim gibi. Fotoğraflarına şöyle bir bakalım hemen. Evet, ön bahçe alanı gerçekten çok güzel. E, Bahçede böyle güllerin, işte yeşilliğin, ağaçların olması e, güzel bir şey. Mutfak tabii ki biraz tadilat istiyor ama ne bileyim dolaplar falan fena durumda değil. Bir boyamayla e, işin içinden çıkılabilir. Yine petekleri de var. Doğalgaz aboneliğini var galiba anladığım kadarıyla. Alternatif İstanbul'da böyle müstakil bir ev, müstakil bir hayat süreyim diyenler için bu ilanı aldım. İzleyicilerimizin zaten büyük yoğunluğu da İstanbul'dan. Onlar için bir alternatif olmuş diyelim. Hemen çok uzatmadan ilan numarasını söylüyorum. 117 265 78 60 ilan numaramız ve hemen bir diğer ilanımıza geçiş yapalım. Ee, Bu ilanımız nereden? Esenköy Bademli mevkiinde 150 metrekare arazi içerisinde tam müstakil ev demiş. Muğla Fethiye'de Esenköy mahallesinde 50 metrekare brüt, 45 metrekare net bir alanı var. Açık alanı da 150 metrekare. Oda sayısı 1+1. Isıtma, klima demiş. Depozito 8.000 TL. Kimden? Emlak ofisinden. Esenköy mahallesinde Bademli mevkiinde tam müstakil 1+1 açık mutfak, salon 50 metrekare. Bina yaşı 0 demiş. Daha yeni yapılmış. Bir banyo, bir WC'ye sahip, kira bedeli 8.000 TL, uzun dönem kiralık demiş. Dış özellikleri dolmuşa, markete yürüme mesafesindeymiş. Açıklamalar bunlar. Şöyle bir konumdan denize olan uzaklığınıza bir bakalım. Hem otobüs duraklarına bakalım. Bakın 300 metre ilerimizde zaten otobüs durağı var. Ee, Denize ne kadar mesafede? Denize de işte 10 kilometre mesafede bir alan. Hep söylüyorum, aracınız varsa zaten hiçbir şey değil ama aracınız yoksa da bakın böyle ufak bir scooter, motosiklet, bisiklet bu tarz alternatifler de işinizi görecektir. Bunların hiçbirisi olmasın derseniz de zaten dolmuş minibüs de varmış. Fiyat 8.000 TL dedik. Şöyle bir fotoğraflarını gezelim. Bakın yeni prefabrik bir ev mi bu, tam anlayamadım da prefabrik muhtemelen. Ama yepyeni banyosu, tuvaleti, her şeyi, bakın mutfak dolapları, işte fırını, davlumbazı vesairesi de var. Gerçekten tertemiz, her şeyle yepyeni bir ev. Kapıları, her şeyle gerçekten sıfır bir yer. Hani böyle bir masrafınız olmayacak. Belki dış kısmına bir şeyler yapılabilir. Ama onlar da zaten nereye gitseniz kendiniz mutlaka bir şeyler zaten yapıyorsunuz. Ev temiz, güzel bir bahçesi de var. Fethiye'de biliyorsunuz popüler, istenilen yerlerden. 8.000 TL fiyat o bölgeye göre makul sayılabilecek bir rakam yine bence. Diyelim ilan numarası 117 283 40 94. Yine bu ilanın linkini video açıklamasında bulabilirsiniz diye hatırlatalım. Ve son ilanımıza geçiş yapalım.
Son ilanımız yine Muğla Köyceğiz'de Atam Emlak'tan Kavak arasında kiralık müstakil eşyalı 1+1 konteyner demiş. 6.000 TL kirası var. Muğla Köyceğiz Kavak arası mahallesinde. 14 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 50 metrekare brüt, 40 metrekare net bir alanı var. Açık alanda 100 metrekarelikte bir bahçeniz var. Oda sayısı 1+1. Bina yaşı 1. Bu da yeni yapılan bir konteyner diyelim veya prefabrike ev diyelim. Klimalı, depozito olarak 6.000 TL istiyor. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamalarını inceleyelim. Burada yine aynı şekilde kira ücreti yıllık peşin alınacakmış. Yani şöyle 6.000 lira diyorsa ne yapıyor? 72.000 TL, 6.000 TL'de de depozito sayarsanız 78.000 TL size maliyeti olmuş olacak. Ama bu tarz bölgelerde özellikle hani tatil yörelerinde genellikle kirayı peşin istiyorlar yıllık olarak. Fiyat olarak iyi bir fiyat yine bence. Köyceğiz biliyorsunuz, oralar işte çok ucuz, yer bulmak çok zor. Şöyle fotoğraflarını bir inceleyelim ilk önce ya da ilk önce bir konumuna bakalım. Şöyle ulaşım, eğitim, sağlık diyelim. Bakın 500 metrelerimizde sağlık ocağı var. Köyceğiz'e mesafeniz ne kadar? Zaten Köyceğiz'in içerisinde 2 kilometre, merkeze 2,5 kilometre diyelim. Bunun harici denize gideceğim derseniz şöyle bir saniye. Denize de mesafeniz nereye bakalım? Sarıgerme plajına bakalım. 20 kilometrede Sarıgerme plajı. Gayet makul bir sürede, ne kadar işte 40 dakikada, yarım saatte plaja ulaşabilirsiniz. Hemen fotoğraflarımızı bir inceleyelim. Evet, zaten yazmış konteyner, küçük bir alan. Böyle bir kişi, iki kişi için ideal. Ama böyle kalabalık bir aile için tabii ki çok zor. Konteyner diye korkmayın lütfen. Buralarda hani kış böyle çok çetin geçmiyor. Hani kışın bir şekilde sizi idare eder. Yazın da işte klima vesaireyle durumu kurtarabilirsiniz diyelim. Bahçesi gerçekten güzel bir alan. Önde de böyle verandası var. Yine böyle denize yakın, sakin bir yerde bir hayat kurmak istiyorum derseniz 6.000 TL kirası da çok yüksek değil ama tek bence olumsuz yan yıllık peşin istemesi. Ama bence bu da konuşulabilir. Eğer o kadar bütçeniz yoksa, ne bileyim hani ya 6 aylık verelim vesaire gibi bir şey de olabilir. Yine mal sahibiyle konuşulacak şeyler bunlar diyelim. 6.000 TL kira fiyatını söyledik. İlan numarası 117 281 30 66. Son kez hatırlatalım. Bu ilanların hepsini ilan açıklamasında linklerini bulacaksınız. Oradan telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. Eğer bunları yapamıyorsanız, bazı izleyicilerimiz bu konulardan çok anlamıyor. Yorumlarda lütfen yazın. Biz yine size bir şekilde bunları ulaştırırız diyelim. Bugünlük yeter. Bu video yeterli diye düşünüyorum. Böyle çok uzatarak sizi de sıkmayayım. Zaten yeterince ilan gezdik. Biraz hızlı oldu ama en azından daha fazla ilan incelemiş olduk diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Son bir dipnot başta da hatırlattım. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın lütfen. Hoşça kalın.